Bugün insanların çoğu Olimpos'u biliyor. Sosyal medyada boy boy fotoğraflar, ağaç evler, Akdeniz'in o meşhur turkuaz suları. Ama kimse size şunu söylemiyor. Olimpos'ta gördükleriniz aslında sadece bir üst kat. Belki de bir vitrin. Çünkü burası Likya uygarlığının en aykırı, en gizemli noktalarından biri. Likyalılar, ışık ülkesinin insanları. Ama unutmayın, ışığın olduğu her yerde gölgeler çok daha derin olur. Peki neden bu şehir diğerleri gibi değil? Neden Efes'te olduğu gibi devasa caddeler boylu boyunca uzanmıyor da burada her şey bir labirentin içine gizlenmiş gibi duruyor? Bugün bu videoda Olimpos'un turistik tabelalarının arkasındaki o karanlık boşluğa ineceğiz. Hazırsanız toprağın altındaki mühürlü şehre yolculuğumuz başlıyor. Olimpos'a adım attığınız an sizi bir tuhaflık karşılar. Diğer antik kentlerdeki o Roma nizamını, geniş caddeleri, düzenli forumları burada bulamazsınız. Yapılar sanki birileri tarafından ormana fırlatılmış ve düştüğü yerde kök salmış gibi durur. Ama sakın yanılmayın. Bu bir plansızlık değil, bu bir saklama sanatıdır. Arkeolojide stratigrafi dediğimiz bir kavram vardır. Katman katman tarih. Ancak Olimpos'ta bu katmanlar dikey değil, sanki iç içe geçmiş bir labirent gibi tasarlanmış. Likyalılar ölülerini bile ev tipi mezarlara koyan, yani yaşamla ölümü yan yana yürüten bir toplumdu. Ama Olimpos'ta durum farklı. Şehrin %80'ine yakını hala kazılmadı. Bilim insanları buna yoğun bitki örtüsü veya sit alanı engelleri diyor. Peki bu gerçekten teknik bir imkansızlık mı? Yoksa bu şehrin altındaki yapı ortaya çıkarılamayacak kadar tehlikeli veya açıklanamaz mı? Düşünsene, ayağını bastığın her taşın altında belki de bir zamanlar binlerce insanın gizli ayinler düzenlediği koridorlar uzanıyor. Ve biz sadece yüzeydeki birkaç hamam kalıntısıyla yetiniyoruz. Bölgede yapılan manyetik taramalar yüzeydeki yapıların çok daha altında geometrik olarak mükemmel formda boşluklar olduğunu gösteriyor. Bu boşluklar doğal mağaralar olamayacak kadar düzgün hatlara sahip. Peki bu ikinci şehir neden inşa edildi? Olimpos'u ikiye bölen o meşhur su, Akçay. Antik adıyla Olimpos çayı. Bu nehir sadece bir su kaynağı değil, kentin ana arteriydi. Ama antik ezoterizmde nehirlerin anlamı çok daha derindir. Onlar dünyalar arasındaki sınırdır. Bir tarafta fanilerin gürültüsü, diğer tarafta öte dünyanın sessizliği. Yunan mitolojisindeki Styx nehrini hatırlayın. Ruhların öte dünyaya geçmek için kullandığı o karanlık su. Olimpos'taki tapınak kapılarına, liman anıtlarına dikkat edin. Hepsi nehre göre sanki bir şeyi bekliyormuş gibi konumlandırılmış. Antik çağda gemiler bu nehrin içine kadar girerdi. Ama ne taşıyorlardı? Sadece şarap ve zeytinyağı mı? Bazı kaynaklar Olimpos limanının sadece mal takası için değil, bilgi ve ritüel takası için kullanıldığını söyler. Nehrin altına bakıldığında bazı noktalarda derin boşluklar ve suyun akış yönünü değiştiren yapay kanallar olduğu söylenir. Belki de bu nehir yer altındaki o mühürlü şehri serinleten veya onu dış dünyadan izole eden devasa bir hidrolik sistemin parçasıydı. Suyun sesi binlerce yıldır bir gerçeği fısıldıyor ama biz sadece gürültüsünü duyuyoruz. Milattan önce 1. yüzyıla gidelim. Olimpos, tarihin gördüğü en azılı, en zeki korsanların kalesiydi. Özellikle korsan Zeniçetes. Bu adam sıradan bir hırsız değildi. O Likya Birliği'nin içinde bir nevi derebeyi gibiydi. Olimpos'u öyle bir savundu ki Roma İmparatorluğu burayı geri almak için en seçkin ordularını seferber etti. Peki bir korsan neden açık denizlerde saklanmak varken kendini bu şehrin içine hapseder? Çünkü Zeniçetes bir şey keşfetmişti. Olimpos'un sadece bir liman değil, devasa bir yeraltı sığınağı olduğunu biliyordu. Korsanlar genelde geçici barınaklar kurar. Ama burada bulunan karmaşık tünel sistemleri ve yeraltı odaları korsanların kapasitesinin çok ötesinde bir mühendislik harikası. Bu da şu soruyu doğuruyor. Korsanlar burayı kurmadı. Sadece burada zaten var olan kadim bir sistemin içine yerleştiler. Roma ordusu şehri ele geçirdiğinde Zeniçetes teslim olmak yerine kendini, ailesini ve tüm zenginliğini bir kalede toplayıp ateşe verdi. Neden teslim olmadı? Neyi koruyordu? Ölümü neden bir arınma olarak seçti? Bazı iddialara göre Zeniçetes yer altındaki asıl şehre giden anahtarı veya haritayı yanında mezara götürmek istiyordu. O alevler Roma'nın asla ulaşamaması gereken bir sırrın mührüydü.
Bugün bile kentin bazı köşelerinde rastlanan izleri belki de o büyük feda eyleminin sessiz tanıklarıdır. Mitolojide Olimpos, demirci tanrı Hephaistos'un Roma'daki adıyla Vulkan, dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Hephaistos, yer altındaki ateşi kontrol eden, makineler yapan ve tanrılara silah üreten teknoloji tanrısıdır. Tesadüfe bakın ki Olimpos'un hemen yanındaki yanar taş binlerce yıldır bu yeraltı ateşini dışarı püskürtüyor. Son yıllarda yapılan bazı jeofizik araştırmalarda Olimpos'un belirli bölgelerinin altında devasa metalik anomaliler tespit edildi. Bu ne demek? Toprağın altında yoğun metal birikintileri var. Doğal maden yatakları mı, yoksa Hephaistos efsanesine dayanak oluşturan antik çağın çok ötesinde bir teknolojiyle inşa edilmiş metalik odalar mı? Bazı araştırmacılar bu boşlukların içindeki hava sirkülasyonunun hala devam ettiğini, yani sistemin bir şekilde yaşadığını iddia ediyor. Eğer bu doğruysa ayaklarımızın altında bir ayna şehir var demektir. Görünen Olimpos'un tam tersi, karanlıkta kalan, belki de hiç uyumamış bir eşi. Neden o tünellerin ucu açılmıyor? Neden resmi kazılar hep yüzeydeki Roma hamamlarında kalıyor? Belki de aşağıdakiler gün ışığına çıkmaya hazır değildir. Veya biz o gerçeği görecek kadar hazır değilizdir. Olimpos'un hikayesi yanartaş olmadan eksik kalır. Şehirden birkaç kilometre ötede kayaların arasından binlerce yıldır yükselen o sönmeyen ateşler. Mitolojiye göre kanatlı at Pegasus'un binicisi Bellerophon, ağzından ateş püskürten canavar Chimera'yı yerin 7 kat dibine gömer. Ve o ateşler aslında canavarın hala pes etmeyen nefesidir. Bugün biz buna doğal gaz sızıntısı diyoruz. Ne kadar rasyonel ve basit bir açıklama değil mi? Ama antik insanlar için bu ateş yeraltı dünyasının, yani Hades'in girişini işaret ediyordu. Olimpos şehri ile Yanartaş arasındaki o görünmez hat aslında devasa bir kutsal koridordur. Düşündüğünüz zaman şehirdeki o karmaşık nehir kanalları ve yeraltı boşlukları bu gazı veya o günkü adıyla kutsal ateşi şehre taşınmasını sağlayan bir damar sistemi olabilir miydi? Yanartaş sadece bir efsane değil, belki de yer altındaki o devasa sistemin egzoz borusu, nefes almasını sağlayan bir bacaydı. Tüm parçaları birleştirin dostlarım. Hiç kazılmamış, ormanın içine kasten gizlenmiş devasa bir mimari plan. Nehrin ayırdığı yaşam ve ölüm sahası, korsanların bile canı pahasına koruduğu Roma imparatorlarını korkutan sırlar, yeraltı radarlarında çıkan devasa metalik boşluklar ve binlerce yıldır sönmeyen kutsal bir ateş, belki de Olimpos'un kazılmamasının sebebi bütçe eksikliği veya bitki örtüsü değildir. Belki de birileri o kapağın açılmaması gerektiğini çok iyi biliyordur. Bugün Olimpos'ta yürürken o yosun tutmuş taşlara sadece birer turistik kalıntı olarak bakmayın. Durun, bir anlığına telefonunuzu kapatın ve toprağı dinleyin. Derinden gelen o uğultuyu duyabiliyor musunuz? Çünkü asıl şehir tam orada, ayaklarınızın altında. Sessizce, karanlıkta bekliyor ve belki de insanlık için en hayırlısı onun hala sessiz kalmasıdır. Olimpos'un altındaki o mühürlü kapıların ardında ne gizleniyor olabilir? Arkeoloji dünyası bizden bir şeyleri saklıyor mu? Yorumlarda buluşalım, bu gizemi birlikte deşelim ve unutmayın. Bazen en büyük sırlar herkesin önünde duran ama kimsenin görmediği yerdedir.